Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün Super Mario'muzun gözlerini öreceğiz. Bunun için bir önceki videomda da bahsetmiştim. Gazal Baby Cotton'un şu şekilde iki katını kullanacağız. Siyah, beyaz ve mavisini kullanacağız. Öncelikle siyahla başlayacağız. Siyah ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4. Dediğim gibi bir 30 milimlik tığ kullanıyorum. Şöyle daha net göstermeye çalışacağım ama şu mavi ipimizden dolayı sanırım almıyor. Göstermeye çalışıyorum ama şu an odak noktası bulamıyor arkadaşlar kameram. Bir önceki videoda göstermiştim aslında. Bu sefer neden odaklamadı bilmiyorum. Evet, şöyle göstereyim. 1.30 milimlik. Burada 4 zincir çektim. İkinciden itibaren 1 2 sık iğne yaptım. Bu en baştakine 3 defa batacağız. 1 2 ve 3. Hemen bu tarafına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonrakine bir arttırma yapıyorum. Şu ikinci arttırmanın şu ikinci şeysinde şu şekilde tutuyorum. Buradan mavi ipimize geçeceğiz. Şu şekilde alıyoruz. Şöyle aldık. Siyah ipte de görünme problemi yaşıyoruz maalesef her zaman. Şöyle hemen sıradaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Zincirimiz şu şekilde zincirimizle çektik. Şimdi buradan mavi ile devam ediyorum. Pardon arkadaşlar. Bu biraz ince olduğu için arkadaşlar örmesi biraz zor olacak bizim için. Ama gözde küçüklerde en güzel bu şekilde oluyor. Diğer türlü biraz kaba duruyor. Bu şekilde yaptıktan sonra şu ilkine bir tane arttırma yapıyorum. Daha sonra bir sık iğne yapıyorum. Ve şu köşeye 3 tane arttırma yapıyorum. Birinci arttırma. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Burada 2 tane daha arttırma yapıyorum. Bir arttırma. İkinci arttırmayı yaparken şu şekilde batıp yine şu şekilde tutuyoruz. Hemen burada beyaza geçiyorum. Şu şekilde beyazımı alıyorum. Yine şu ilkine şu şekilde ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Buradan sonra bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum.
Buradan itibaren yine bir sık iğne, bir arttırma yapacağım 2 kez. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi buradan şu şekilde ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Burada 2 tane bir sık iğne, bir arttırma yaptım ve şu şekilde kapattım. Şimdi buradan bu ipimizi keseceğiz. Şimdi şuradan, şimdi burada daha net anlatmaya çalışacağım. Gerçekten ipim ince olduğu için ve çok ilmeklerim küçük olduğu için göstermekte zorluk çekiyorum şu an. Şöyle maviden 1 2, şu ikinci, şöyle ikinciye batıyorum. Beyaz ipimle ilmek alıp sabitliyorum. Aynı ilmeğin içine bir tane daha batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Hatta bir sonrakine bir tane arttırma yapıyorum. Ve yine burada ilmek kaydırmayla sabitliyorum ve ipimi çekiyorum. Bu iplerimizi buradan kesebilirim. Bu ipimizi de buradan yine gizleyelim. Dikerken bunları tabii içinde bırakacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde gözümüzü yaptık. Ben şu şekilde hazırladım. Birazdan göstereceğim dikiş aşamasında. Şu şekilde. Bunu bu tarafa doğru dikeceğiz. Diğerini öreceğiz. Diğerini de şu şekilde. Aynı sayılarda öreceğiz ve onu da bu şekilde dikeceğiz. Şimdi ben bıyığını yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu da örelim. Daha sonra dikişine geçelim. Bıyık için bu koyu kahveyi kullandım ben. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, bir tane daha 15 zincir yaptım. Buradan şu şekilde, pardon, ikinciye. Şuna değil, bir sonrakine batalım. Bunun içine, yani şu aynı ilmeğin içine 4 defa ikili trabzan yapalım. Birinciyi yaptık. 2, 3 ve 4. Buraya 4 tane yaptım. Bir tane atlıyorum bir sonrakine. CC yapıyorum. Şunu, pardon arkadaşlar, şunu ilk ilmeğe yapalım. Ben diğerinde de çünkü aynı şekilde yaptığımda sorun yaşamıştım. Şöyle yapalım. Hemen ikinciye yapalım. Hemen ikinciye 1, 2, 3,
4. Burada 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane atladım. Hemen diğerine ilmek kaydırma yaptım. Burada hemen sıradaki ilmeğe geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Bir tane atlıyorum. Bir diğerine şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen bir sonraki sıradakine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane atlıyorum. Bir diğerine şu şekilde ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Hemen sıradakine 1 2 3 tane yaptım. Bir tane atladım. İlmek kaydırmayla bağladım. Tekrar ikili trabzan için sıradakine 1 2 ve 3. Yine 3 tane ikili trabzan yaptım ve son kalan ilmeğimize batıyorum ve ilmek kaydırmayla şu şekilde sabitliyorum. Şöyle bu yığımız olmuş oluyor. Tabi bunu dikerken daha düzgün duracak. Bu şekilde ister istemez kıvrılma oluyor. Şimdi odaklamaya çalışıyorum. Sanırım şunu alıyor. Şu şekilde. Şimdi bunu da uzun ip bırakıyorum. Dikmek için. Evet, bu şekilde bunu da yaptık. Şimdi dikiş aşamasına geçelim istiyorum. Şu şekilde ben işaretledim. Şunu şu şekilde koyuyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Şu bitişler kulaklar şu şekilde hizalıyoruz. Ortaya burnumuzu ve gözlerimizi falan dikeceğiz. Şimdi ben kulaklardan başlamak istiyorum. Ben zaten şu kulağı dikeyim. Diğerine bakacağız duruma göre. Şu şekilde şöyle geçirdim. Yani ben bu şekilde dikiyorum. Buradan geçiriyorum. Bunu buradan çıkaracağım şimdi. Buradan alıyorum. Bu iğnemin olduğu yerden çıkıyorum. Tabii şunu biraz sıkılayacağım burada. Şu şekilde. Bir sonrakine batıyorum şu orta kısmına. Bunu yine şuradan batıp yani şöyle bir ilmek. Sadece birer ilmek dikiyorum. Yine o battığım çıktığım yerden şöyle bunu buradan şöyle nereye denk geliyor bir bakıyorum, sabitliyorum oraya. Evet, bu şekilde kulağımızı şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar.
Bu şekilde diktikten sonra buralardan biraz gezdirebiliriz. Şimdi saçımızı dikelim. Şunu gösterecektim arkadaşlar. Ben onu atlamışım. İpte kesmiş bulundum ama ben tekrar ip taktım. Siz buradan kalan mavi ipi falan da kullanabilirsiniz. Şimdi diğer gözü işlemiştim. Ona bir bakayım hangi yöne işledim. Şimdi bunu bu yöne işlemişsem bunu da bu yöne işleyeceğim. Şimdi mavi ipimi şu ortadan çıkarıyorum ben. Şu şekilde. Daha yakın göstereyim. Şöyle mavi ipimi şu ortadan çıkarıyorum. Siyahı gerçekten odaklamakta sorun yaşıyorum. Şu şekilde bir alt sıradan çıkarıyorum. Bunu çok sıkı yapmıyoruz ki oradan ip görünsün. Buradan ipimizi bir yerden sabitleyeceğiz bu ipimizi. Şimdi de şu şekilde. Şimdi mavimiz şu şekilde. Şu noktada. Daha sonra hemen beyazımı alayım ben. Şu beyazımızı şuraya önce tutturayım ben. Sabitleyeyim önce. Ucunu düğüm yapmıştım zaten. Şimdi şöyleydi. Şu ortadaki zaten şu bir boşluk var şurada. Oradan çıkıyorum. Hemen şu tarafta mavi ile siyahın dibinden geçiyorum. Şu şekilde. Ve bunu da buraya sabitleyeceğim. Zaten bu Mario'nun yapılışında yani sorun yaşarsanız eğer ki gözler olur. Biraz ince iş istiyor çünkü. Yani küçük şeylerde genelde öyle. Şimdi kalın bir iple örseydim ben bu gözü eğer vücudunda çok kaba dururdu. Çünkü küçük bir Mario'muz var. Gözlerimiz bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine. Şu şekilde mavisi ve beyazı. Bunu alalım kenara. Şimdi şunu ben diğer kulağını diktim. Saçımızı şu şekilde yerleştirdik. Arkaya. İpimiz burada zaten. Şunu kesmemişim arkadaşlar. Şunu da keseyim hemen. İpim takıldı. Şimdi burada bunun denk geldiği kısımdan itibaren bunu biraz gerdireceğim ben. Şu şekilde buradan devam edeceğim. Şunu kulak arkalarına getireyim. Ki hani daha sonra kötü bir görüntü oluşturmasın benim için. Şöyle bakıyorum. Bunu biraz çektirebiliriz arkadaşlar. Şuraya denk gelmesi lazım. Çünkü buradan devam edeceğiz. Burnumuza takılıyor. Şu burnumuzu çıkaralım. Bunu daha sonra dikelim çünkü. Hemen şöyle yandan devam edeceğim. Burada şu şekilde. Yani her ilmeğe batmanıza gerek yok.
ortalama bir ilmekten batıp çıkabilirsiniz. Buraya zaten şapkayı geçireceğiz. Yine şu ucu biraz şöyle tutturalım sabit. Bunu çıkarayım arkadaşlar. İğnemiz. Hemen şuradan devam edeyim. Burada şunu takip edebiliriz arkadaşlar. Hemen göstereceğim size, eğer kahverengi gösterir büyük ihtimal. Şimdi mesela bu sıradan gidelim. Şunlar zaten birer çizgidir ya. Bu ip bunun üzerine geldiğinde hem daha belirsiz olur. Şöyle düşünün. Şöyle. Şurada bunun üstüne gelecek. İpimde de hata varmış mesela. Şurada sıkıntı yaşadım. Artık sökmedim, çok bariz artık olmadığı için. Video içinde bekletmek istemedim açıkçası. Evet. Ben şimdi burada biraz gezdirme yapıyorum. Yani sökülme durumu olmasın. Saçımız tamam. Şimdi ben gözleri dikmek istiyorum. Ama bu gözler arkadaşlar ben ince, yani ince iğneyle, yani daha doğrusu sivri uçlu iğneyle dikmeyi tercih ediyorum. Çünkü her ilmeğin içine batma gibi bir şansımız olmuyor. Minik olduğu için. Şöyle göz kararı yerleştiriyorum. Bir bakıyorum tabi. Bence şu şekilde. Şöyle. Şöyle iyi olduğunu düşünüyorum. Aynen. Önce şuradan geçireyim. Yine ipimize takıldık. Bunu kafaya şöyle sarabilirsiniz de aslında şu ipi. Ben yapmadım şu an ama bu da işe yarar yani. Burada çünkü dediğim gibi şu ilmeklerin üzerlerine batıyorum ben çoğu zaman. Mesela şu şekilde. Yani işlerine battığınız zaman güzel durmuyor. Çünkü çok minikler gerçekten, hani yani ilmeklere bile batmak zor olurken ilmek aramak sıkıntı yani. O yüzden ince iğne uçlu. Tabii öyle ucundan da tutturmayın. Yani yine bir batın sağlam ki daha sonra alttaki ip kopar falan, hani belli olmaz. Eğer müşteriye gidecekse sıkıntı yaşamanızı istemem. Şu şekilde battık mesela. Şunları da içine koyalım, çıkan ipleri. Yani burada mesela şu şekilde. Yani gayet sağlam, gördüğünüz gibi hani batıyorum yani. Şimdi ben şuradan
şuraya batacağım. Ben de göz kararı yaptığım için arkadaşlar elimden geldiğince düzgün anlatmaya çalışıyorum size. Şu şekilde şu taraftan çıkacağım. Şöyle. Bu ipim bana burada uzun kalmış. Şu şekilde. Buradan da batıp şuradan çıkayım ben. Son bir tane. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diğer gözünü dikeyim. Burnunu beraber dikelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burnumuzu dikeceğiz. Burnumuzu da şöyle çıkıyorum. Daha sonra burnumu buradan alıyorum. Yine aynı çıktığım yerden tabi burayı biraz sıkılamak gerekiyor. Yine aynı şekilde bir sonraki ilmekten çıktığım yerden hemen yanından. Yani bir tane burundan alıyorum. Sonra çıktığım yerden girip diğer taraftan çıkıyorum. Şimdi şurada biraz boşluğumuz kaldığı noktada buraya biraz elyaf koyacağız. Evet, buraya biraz elyaf koyacağız. Şu şekilde alalım. Önce biraz açtırayım şöyle. Evet. Şimdi buradan dikmeye devam ediyorum. Şu kısım bazen gevşek olabiliyor ilk ilmeği batmaya çalışırken. İlk diktiğimiz yer yani başlangıcı. O yüzden ben orayı bir kere daha şöyle bir gidiyorum. Pensemi yanıma almamışım maalesef. O yüzden biraz zorlanacağım. Tamamdır bu zaten. Evet. Şu
şekilde burnumuzu biraz düzleyelim. Şimdi bıyığımızı dikmek istiyorum ben. Hatta bıyığımızdan önce arkadaşlar şeyi yapalım. Kaşlarımızı bıyık renginde yapacağız zaten. Faullerini yapalım şimdi birlikte. Faulleri için şöyle şu kulağının, bakayım, bir ilmek galiba, bir ilmek şuradan falan işte şöyle çıkalım. Şu şekilde şuradan çıktım. Şimdi buradan şöyle ortalama şurası olabilir. Şöyle buradan şu şekilde buradan yine bu şekilde. Şimdi bir tane daha ben şuradan geçeceğim. Şu karşıya geçeceğim. Önce bir kafaya batayım. Direkt geçemeyeceğim çünkü iğnem o kadar uzun değil. Buradan da aynı şekilde şöyle kulak hizasından bir noktadan geliyorum. Şu kulağın genelde bitiminin bir üst sırası. Bitiminin bir üst sırası. Yani buradan batıyoruz. Buradan aynı yerden çıkıyoruz. Bunu şu şekilde 3'e yayıyoruz. Yani 3 ilmeği yayıyoruz. Onun üzerine de kapatacak kadar istediğimiz sayıda gidiyoruz. Şurada bir ipimi çekmem gerekiyor. Aksilik. Evet. Şimdi şuradan tekrar ben bunu buradan düzeltmeye çalıştım ama yine düzelmedi. Şöyle gezdiriyorum ve kesiyorum. Evet, şimdi bıyığımıza geçelim. Ben hemen ipimi iğneme takayım. Evet, şu şekilde. Onun ipi biraz uzun gelmiş. Şunu keseyim biraz. Şimdi bunu şu şekilde ayarlıyoruz. Ortalıyoruz. Hemen bakıyorum. Bir alttan, evet. Şu noktadan çıkayım ben. Şu şekilde hemen şu boşluğuna batıyorum. Bunu buraya göre şöyle ayarlayacağız. Bu elinizin sıklığına göre bıyık değişebilir arkadaşlar. Hani bir bakın, eğer hani baktınız gözünüze çok uzun geldi veya çok kısa geldi. Çünkü bazen el sıkılığına göre değişebiliyor. O yüzden hani siz bir bakın. Hani nasıl duruyor, ne kadar yeterli. Ona göre bu bıyığı da örebilirsiniz. Şimdi ben bıyığı dengelemeye çalışıyorum. O yüzden bir oradan bir oradan dikmeye çalışıyorum.
oldu. Çünkü hem alt sırasından hem üst sırasından dikiyorum. Bıyık tam otursun istiyorum çünkü. Evet. Burnu belki bir tık daha aşağıya dikebilirmişiz arkadaşlar. Dediğim gibi ben tamamen göz kararı yapıyorum. O yüzden burada yanılabiliyorum. Size anlatmaya çalışırken ister istemez kamerada aklım olabiliyor. O yüzden bazen ben de kaydırabiliyorum. Hata yapabiliyorum. Evet. Şu şekilde yaptık. Şimdi evet. Şuna gelelim. Hemen. Ben iğnemizi alacağım arkadaşlar. Buradaymış iğnem. Şimdi ben bir ipimi takıyorum. Kırmızıyı. Çünkü şapkamızı dikeceğiz. Şurayı biraz şöyle esnetebilirsiniz. Evet, şurayı da birazcık hafif esnetelim. Çünkü dediğim gibi el sıkılığına göre değişiyor. Düşünün, ben aynı sayılarda örmüştüm. Diğerinde bu kadar sıkı durmadı. Ama bunda biraz daha sıkı örmüşüm. Şimdi şu kısmı ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü kaşlar görünsün istiyorum. Tamam. Şimdi şu şekilde dikeceğim ben bunu. Şöyle normal sanırım. Evet. Ben bu şekilde bunu dikeceğim arkadaşlar. İsterseniz önce bir sıra tam böyle oturtmak için ortalama bir şey dikebilirsiniz. Yani dediğim gibi gerçekten hani normalde daha gevşekti. Düşünün ki daha sıkı duruyor. Şimdi şurayı da şimdi burada şöyle biraz elyaf alıyorum. Kafamızın içine biraz elyaf koyalım. Ben elyafı doldurayım arkadaşlar. Burayı kapatayım, sonra boynunu birlikte dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben şu şekilde kaşlarını işledim. Kaş işlemeyi zaten biliyoruzdur. Şuradan battım. Şuradan çıktım. 1, 2, 3, dördüncünün bir sıra altına batıyorum. Dördüncünün bir sıra altına. Daha sonra şuradan çıkıyorum. Bir gerisinden üstten çıkıyorum.
ipimi arasına alıyorum. Tekrar geri batıyorum. Burada bu kaş şeklini alıyor. Şimdi ben kısaca boyun dikiminde de göstereyim. Şu şekilde buradan batıp şuradan çıkıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Kafadan da aynı şekilde bir önceki çıktığımız yerden batıp diğerinden çıkıyoruz. Yine aynı şekilde buradan batıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Yine bu şekilde. Bu şekilde sonuna kadar dikiyoruz arkadaşlar. Dikeyim, son halinde birlikte görelim. Evet arkadaşlar, maryolarımız bitmiş oldu. Bir tanesini daha önce örmüştüm zaten. Bu da ikinci maryomuz. Çok tatlı oldular. Ören arkadaşların ellerine sağlık diyorum. Tabii ki burada sonlandı bu videomuz. Ancak tabii yeni videolarda, daha güzel tariflerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.